Sıradaki döngümüz for döngüsü. For döngüsü belirli bir sayıda tekrarlanması gereken durumlar için kullanılır. Başlangıç durumu, koşul ve arttırma azaltma işlemleri belirlenir. While döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece çalışırken bu yine buradaki koşul doğru olduğu sürece çalışacak ama bunda daha çok belirli bir sayıda tekrarlanması gereken durumlar için kullanıyoruz. Tanımlı sağ taraftaki örnekte for yazmışız, sonra parantez içerisine saymasını istediğimiz değişkeni yazmışız. Int i eşittir 0 şeklinde. Sonra nokta virgül koyup i sayımız ne kadar tekrar edeceğini yazmışız. Burada i 5'ten küçükse diyerek 5 kez tekrar etmesini sağlamışız. Noktalı virgül koyup en son olarak da i artı şeklinde diyerek i'mizi arttırmışız. Döngü her çalıştığında da buradaki süslü parantezin arasındaki kodlar çalışıyor olacak. Sunumu kapatıp Visual Studio'ya geçiş yapıyorum. İsterseniz yeni proje oluşturabilirsiniz. Ben kurs içerikten devam edeceğim. Şimdi koşul ifadeleri sağ tıklayıp buraya New Project diyorum. Consoleapp.net Framework ismine de for döngüsü şeklinde yazalım. For döngüsünü tanımlamak için önce for parantez içerisinde saydırmak istediğimiz değişken int i eşittir 0 şeklinde yazalım. Noktalı virgül koymayı unutmayalım ayırmak için. Buraya for döngüsü kaç kez tekrar edeceğini yazıyoruz. Biz 5 kere tekrar ettirelim. i 5'ten küçüktür diyerek 5 kez tekrar etmesini sağlayalım. Son olarak da i'mize her döngü çalıştığında kaç kez artacağını yazıyoruz ya da azalacağını. Süslü parantez oluşturup döngü her çalıştığı zaman ne yapacağını yazıyoruz. Console.writeLine i şeklinde yazalım. Aşağıda console.readkey komutunu yazıp programımızın kapanmasını önleyelim. Programı çalıştırmadan önce buraya for döngüsüne sağ tıklayıp set as startup project diyeyim. Buradaki fazlalık programcıyı da kapatayım. Bastığımız zaman 0'dan 4'e kadar yani 5 kez döngümüzü çalıştırmış oldu. Bu döngümüz nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. Değerleyici ilk bu for'a geldiği zaman int i eşittir 0 şeklinde bir değişken oluşturuyor. Sonrasında buradaki koşula bakıyor. Eğer buradaki koşul doğruysa buradaki süslü parantezin arasındaki kodları çalıştırıyor. Sonrasında i'mizi 1 arttırıyor. i'miz bu sefer 1 oluyor. Yine kontrol yapıyor. 1 5'ten küçük olduğu için. Tekrar burası çalışıyor. Aynı işlemi i 5 olana kadar tekrar ediyor. 5'te 5 5'ten küçük olmadığı için bu sefer döngümüz bitiyor ve sonraki satıra geçiş yapıyor. Bir örnek yaparak for döngüsünü biraz daha iyi kullanalım. Örneğimiz 1'den 20'ye kadarki çift sayıları yazdıran bir program olsun. Burada for döngüsünü kullanmamız gerekiyor olacak. Öncelikle i'mizi 1'den 20'ye kadar çalıştıralım. Buraya koşulu 20 yapıyorum. i'mizi 1 yapıyorum. Küçük eşittir şeklinde de yazıyorum. Çalıştırdığımız zaman 1'den 20'ye kadar tüm sayıları yazdırdı. Amacımız 1'den 20'ye kadarki çift sayıları almak olduğu için bize bir kontrol yani if bloğu gerekiyor. For'un arasına bir if yazıyorum. Bu if ise i mod 2 eşitse 0'a o zaman konsola i değerini yazdır. Biz burada ne yapmış olduk? i'miz tek sayı ise i'yi 2'ye böldüğümüz zaman geriye 1 kalacağı için bu eşitlik sağlanmayacaktır. i'miz çift olduğu zaman bu sefer kalan 0 olacağı için konsola i şeklinde yazdıracağız. Öyleyse bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi birimiz i sayısı 2'ye bölümünden 1 kaldığı için if bloğu çalışmadı ve yazmadı. 2'ye geldiğimiz zaman i 2'ye bölümünden 0 kaldığı için bu sefer 2 değerini yazdırdı. Aynı işlemi diğer sayılar için de yaptı. Bu şekilde 1'den 20'ye kadarki tüm çift sayıları yazdırmış bulunmaktayız. Bu örnek biraz kısa oldu. Bir tane daha örnek yapalım. Hatta buna bir ekleme yapalım. 1'den 20'ye kadarki tüm çift sayıların toplamını yapalım. While döngüsünde tüm sayıların toplamını yapmıştık. Bu sefer çift sayıların toplamını yapalım. Buraya int çift toplam şeklinde yazıyorum. Tabi arada boşluk olmayacak. Toplam eşittir 0 olsun. Buradaki if bloğumun arasına geliyorum. Çift toplam artı eşittir i şeklinde yazıyorum. Döngünün dışarısına console.writeLine tırnak içerisinde çift sayıların toplamı şeklinde yazdırayım. Artı çift toplam şeklinde de bitireyim. Çalıştırdığımız zaman çift sayıların toplamı 110 şeklinde buldu. Çift sayıları yaptık. Bir de tek sayıları yapalım. İstersek buraya if i mod 2 eşitse 1'i şeklinde yazabiliriz. Ama bu şekilde kullanmamıza gerek yok. Zaten bir sayı çift değilse tek olacağından o yüzden buraya else yazıyorum. Bu şekilde de tek sayıları bulmuş oluyoruz. Int tek toplam şeklinde yeni bir değişken oluşturalım. Buna da 0 diyelim. Buradaki console.writeLine kısmını siliyorum. Buna gerek yok. Buraya da tek toplam şeklinde artı eşittir i şeklinde yazdım. Aşağı hemen tek sayı içinde yazıyorum. Tek sayıların toplamı
Buraya da tek toplam şeklinde yazdım. Çalıştırdığımız zaman tek sayıların toplamı 100, çift sayıların toplamı 110 şeklinde buldu. Tüm sayıların toplamı 210 ediyor galiba. Onu da bir deneyelim bakalım, merak ettim. Int toplam eşittir 0. If ve else'ın hemen altına toplam artı eşittir i şeklinde yazıyorum. Ve yine aşağı console.writeLine deyip buraya toplam yazalım. Ve buraya da tüm sayıların diyelim. Evet, tüm sayıların toplamı 210 şeklinde yazdırdı. Bu örneğimiz de bu şekilde. Bir tane daha örnek yapsak mı? Neyse, artık 3. ünitede bol bol örnek çözeceğimizden biraz da örneklerimizi oraya saklayalım. Bu bölümün sonunda yine sizlerin de yapabileceği bir örnek bırakıyor olacağım. Öyleyse siz o örneği yapın, ben de sıradaki bölüme geçiş yapayım.